Nobel Müzesi'nin içerisine geldik. Biz en güzel saraylardan birisini gezdik. İsveç'e gelmişken o meşhur İsveç köftelerini tabii ki de yiyeceğiz. Bu dünyaca ünlü Vasa Müzesi'ne gelmeden olmaz. Spora dair her şey bulacağınız çok güzel bir mağaza. Hiç lezzetli olmayan poğaçalarına güzel alışveriş yapmak istiyorsanız birçok markayı aynı yerde bulacağınız çok güzel bir ağ. İsviçre'nin başkentinden, Stockholm'dan herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Yeni bir keşif videosuna hoş geldiniz. Videonun başlangıcını bu güzel yerde yapmak istedim. Burası Stockholm deyince ilk akla gelen yerlerden birisi Gamla Station, eğer yanlış söylemiyorsam, olan tam Old Town'un da merkezi, Stockholm'un da merkezi olan bir yer. Tam arkamızdaysa da Nobel Müzesi'nin karşısındayız ve bu güzel binaların eşliğinde şimdi burayı gezeceğiz ve keşfedeceğiz. Nobel Müzesi'nin içerisine geldik. Çok harika eserler bulunuyor içeride. Girişi tabii ki de bilet alarak giriyorsunuz. Kredi kartlarınız geçerli oluyor. Eğer çocukla geldiyseniz çocuklarınızın böyle güzel zaman geçireceği, böyle biraz da keşif yapacağı bir alanla bulunuyor. Ve aynı zamanda keyif içinde çay, kahve ve bistro gibi bir bölümü de var yine. Pamuk'tan bir sürü eserimiz tabii ki de Nobel Müzesi'nde var. Çok gururluyuz. Stockholm'da görülmesi gereken güzel yerlerden birisi de bu meşhur katedrali. Burası 15. yüzyıldan aktif bir şekilde var. Şu ana kadar gördüğümüz en güzel saraylardan birisini gezdik. Hiç masraftan kaçınmamışlar. İçerisi var ya şaşalı. Böyle gönlümüz gözümüz açıldı birazcık. Zenginlik gördük. Nesilden nesile aktarılmış bir saray zaten. Ve tabii ki de içeri girmek için bilet veriyorsunuz ve her zamanki gibi kredi kartlarımız geçerli. Cidden görmeye değer ve kesinlikle kaçırmayın. Bu arada birbirlerine yürüyerek bir uzaklıkta olan tam katedralın bu tarafında böyle bir güzel alan. Muhakkak gelin, görün, ziyaret edin. Bir sürü bu sokakta farklı çeşitli konseptlerde böyle yün elbiseler, şapkalar, eldivenler bulabilirsiniz. Ve ayrıca kafeler, restoranlar, barlar. Aynı bizim bir nevi Taksim Caddemizin biraz daha dar ve biraz daha çok çeşitli hali. Tam şu kısmında bu Stockholm'un meşhur asansörünü görüyorsunuz. İşte 40 metrelik yükseklikte ve camdan olan Lisbon'dakine benzer. Biraz daha tabii ki de yeni bir versiyonda yapılmış bir asansör. Tam olarak da böyle şöyle bir manzaraya sahip. Şimdi buradan Södermalm Malm geçiyoruz. Ama dedim o sen de Södermalm adasındayız. Yani İstanbul'un ıslak burgercileri gibi her yerde hemen hemen, yani daha fazla sayıda bence sokak yemekleri bulabiliyorsunuz ki özellikle burgerde değil, hani köftesi olsun, hot olsun, farklı farklı yemek çeşitlerinde bir sürü sokak lezzetleri de var. Eğer sokak lezzetlerini tatmayı ve denemeyi seviyorsanız burada fazlasıyla bulacaksınız. Gelmişken o meşhur İsveç köftelerini tabii ki de yiyeceğiz. Çok puanı yüksek olan yerlerden birisine geldik. Fakat öyle bir kuyruk var ki, şu an gösterebiliyor muyum? Ne kadar iyi bir yer olduğunu gösteriyor galiba. Şimdi biraz da içeriye geçip
farklı tatlar ve lezzetler tadacağız. Bakalım, yorumlamayı size yapacağım en son. Evet, az önce yemeğimizi yedik ve çıktık. Biz girdiğimizde de çok sıra vardı. Çıktığımızda da çok sıra var. Biz 2 farklı model sipariş ettik. İkisinden de ayrı ayrı memnun kaldık. Gayet doyurucu ve gayet de güzeldi. Bir de bu küçük berilerin şeyini denedik. Şerbetli bir şey, şerbetlerini denedik. O da çok tatlı ve güzeldi. Zaten yemeğin içerisinde de var. Ve çok mutlu ayrıldığımız yerlerden birisi. Şimdi mesela biz nasıl bir yerde bir restoran buluyoruz? Mesela diyelim ki buranın önünden geçtik. Burası kalabalık ve güzel. Hemen Google Maps'i açıp restoranı zaten getiriyor. Üstüne bastığımızda burayla ilgili olan yorumlar, açıklamalar, işte puanlamaları görüyoruz. Yüksek olursa tabii ki de genellikle 4'ten yukarı olan hemen hemen aynen 4,5 gibi yerleri tercih edersiniz. Gayet memnun ve mutlu ayrılırsınız. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi çok rastgele bir yer gösterdi. Şimdi biz buraya pinledik. Olur da ya bu akşam ya da yarın akşam gelmek istersek mesela geleceğimiz rotasyonları noktalardan birisi olur. Çünkü puanlaması yüksek. İşte bu kadar basit. Farklı ülkelerde hemen hemen en güzel şeyde ne derler, rahat bir şekilde restoranlar veya kafeler vesaireler buluyoruz. Viking Müzesi'ne gidiyoruz. Böyle bir şey yok. Çok güzeldi. Ağla öldük, hatta geberdik. Çok güzeldi. Danimarka halt etmiş. Ne Vikingleri var. Resmen filmin içerisinde gezdik, yaşadık, hissettik. Ay çok güzeldi. Burayı niye hiç tavsiye ederek duymamıştım ben? Muhakkak gelin. Hiç duymamıştık. Şans eseri girdik. Ve keşfediyoruz. Hala keşfediyoruz. Bir restorana çıktık. Viking konsepti. Ay çok güzel. Ağlayacağım. Danimarka'da da bu müzeye gittik. Vikingler bölümüne daha çok. Orası daha çok kurguydu. Biraz uzaktı. Burada tam olarak canlı canlı Viking dünyasını bence yakından keşfediyorsunuz. Yaşam alanlarını, aksesuarlarını vesaire. Çok daha fazla çeşit var. Şimdi başka bölüme geçtik galiba. Wow. Bu filmlerde gördüğünüz o bütün saç aksesuarları, modellerini hepsini gösteriyor. Unfortunately, we didn't have a bag that was bigger than this, so we'd have to take it out. Stockholm'a gelip de bu dünyaca ünlü Vasa Müzesi'ne gelmeden olmaz. Buranın tek ve tek şeyi ne derler, ünlü vasfı bu batan gemi. Bu gemi 17. yüzyılında yapılmış ve maalesef ki sefere çıktıktan birkaç dakika sonrasında batmış ve yaklaşık 333 sene denizin dibinde kalmış ve sonradan çıkartılmışlar. Ve buraya geldiğinizde bu süreci nasıl ilerlediğini, nasıl çıkardıklarını, işte o dalgıçları nasıl bu proseyi devam ettiklerini her şeyi görüyorsunuz. Gemi o kadar şatafatlı ve büyük ki görmek için 4-5 kat çıkacaksınız. Ve gerçekten kameralar kadrajına sığmıyor. Ve baktıkça insan kala kalıyor. Ayrıca gemideki objeler o kadar fazla sayıda ki resmen sergi alanı yapmışlar. Geminin bir sürü minyatürü var. Ve en güzel kısmı
aslında şu ki oradaki kaptanların şapkası, ayakkabısı, eldiveni, kullandıkları her şey ama her şey içeride bulunuyor. Yakından görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz ve gayet tatlı ve çok derin bir atmosfere sahip. Muhakkak gelmenizi tavsiye edeceğim yerlerden birisi. Gemi 445 kişiyle beraber batmış. Vasa Müzesi'nden 10-15 dakika mesafeye yürüyerek uzaklıkta olan yerlerden birisi. Maalesef birazcık geç kaldığımız, saat 4'te kapanıyor. Tam kapanış saatine denk geldik. Şu an saat 4 ve biz buradayız. İçeri girmemizin bir anlamı olmazdı. Ve çok büyük bir alan var. Ve dünyanın en büyük açık müzesi. Aynı zamanda da İsveç'in 19. yüzyılını tamamıyla o yaşam tarzını, o şehrin konseptini böyle açık bir müze şeklinde size gösteriyor. Böyle tam Avrupa burası bence. Şehir merkezi o kadar Avrupa şehrini size vermiyordu. Şu an biz buradayız. Ve normalde Stockholm şehir merkezi şuraları olsa eğer, yani şurası daha çok Stockholm merkezi. Biz geldiğimizde işte burası tam Luna Park gördüğümüz. Sonrasında işte buraları Vikingler, Vasa vesaire derken biz de şu kısımdayız. Ada baştan başa yazlık bir adasıymış. O yüzden çok yeşillik alanı var ve çok güzel bir atmosfere sahip bence. Ve buraya kesinlikle ekstradan bir zaman ayırın. Şu an böyle bir minik size kareler göstereceğim. Ne olduğunu kesinlikle anlamadım. Stockholm sendromunu şu ana kadar duymuş muydunuz? Duymadıysanız bir kere de benden duyun. İlk önce bu sendrom neyden kaynaklanıyor? Şöyle ki karşıdaki kişi bir farklı kişiye eğer tecavüze, tacize ve farklı şeye uğrattıysa o kişi ona aşık oluyor. Yani bir kadın veya bir erkek celladına aşık oluyor. Yani uzun lafın kısası. Bu olay ilk 1900'lerde bu binada yaşanmış. O da şöyle bir hikayesi var. Burası eskiden bir bankaymış. Ve hırsızlar bu bankayı soymaya kalkmışlar ve buradaki 6 kişiyi rehine aldıktan sonra bu rehineler hırsızlara karşı duygu beslemeye başlamış. Onlara aşık olmuşlar. O kadar aşık olmuşlar ki birisi nişanlısından boşanmış ve hırsızla evlenmiş. Birisi onların avukat parasını veriyor ve bu böyle devam ediyor. Yani uzun lafın kısası tacize, tecavüze ve şiddete, psikolojik herhangi bir rahatsızlığa uğrayan kişi buna yaşatan kişiye aşık oluyor. Ve bu ilk 1900'lerde yaşanmış ve dediğim gibi bu arkamdaki bir binada böyle bir olay yaşanmış ve ilk o zamanlar işte psikologlar böyle bir sendrom olduğunu keşfetmiş, araştırmış ve oradan yani o olaydan bugüne kadar Stockholm sendromu günümüze kadar devam ediyor ve birçoğu kişinin de maalesef ki ona yakalandığı ve onunla hayatın devam ettiği de söylenebilir. Spora dair her şey bulacağınız çok güzel bir mağaza, çok kapsamlı ve spor dediğim herhangi bir spor, kayak olsun, bisiklet olsun, hokey olsun, tenis olsun, o ve ona gerekli bütün malzemeler, ayakkabısı, işte roketi, çorabı, üstü, bayağı büyük, 2 kattan oluşan çok geniş bir mağaza. Varsa spora ilginiz bu mağazadan çok mutlu ayrılacaksınız. Galeriya AVM'sinden çıktığınızda şöyle büyük bir alanla karşı karşıya kalacaksınız ve bunun etrafı boyunca hem üst hem aşağı hiçbir alışverişlik yerler var. Burası kaç kattan oluşuyor? Birinci kat kozmetik, ikinci kadın, erkek, ev, çocuk ve hatta market bile içeride var. Farklı mağazaları, farklı işte markaları içeride bulabilirsiniz. Bence burası alışveriş için gayet güzel bir rotasyonlardan. Galeriya'dan daha çok çeşit buldum içeride. Ne yalan söyleyeyim. Hele kozmetikte çok zengin ürünler içeriyor. Hemen hemen bir sürü markayı görebilirsiniz. Tabii zaman ayırırsanız da seveceğiniz rotasyonlardan birisi olacaktır sizin için. Buna benzer bir tane daha AVM var. Atina'da, Atika videosunu şuralarda bir yere eklerim. Hem Danimarka'da hem Stockholm'da çokça sayıda gördüğümüz mağazalardan birisi.
Espresso House'a geldik. Ve buradan artık bir şey almaya karar verdik. O kadar fazla sayıda mağaza var ki. Burada ne var diye içeri girdik. Buraların çok yüksek puanı ve ünlü bir köftecisine geldik. Bu köfte İsveç köftecileri genellikle bu ikinci gelişimiz hem bar hem de böyle restoran kısmı farklı oluyor. Burası çok eski olan, yani gördüğünüz gibi bayağı eski yerlerden birisi. İçerisi atmosferi gayet butik ve çok tatlı bir yer. İlk yediğimiz köfteciyi de çok beğenmiştik. Ama bence burası veya bizce burası çok daha lezzetliydi. Tadı damağımızda kaldı ve biz başka bir yemeklerde denemek istiyorduk ama porsiyonlar o kadar büyüktü ki gerçekten çok doyduk. Olur da yolunuz buralara düşerse tam şehir merkezine yakın, hem yüksek puanlı ve hem de çok güzel yerlerden birisi, keyifli zaman geçirebilirsiniz. İsviçre'de oldukça meşhur olan Fika keyfi. Böyle bizim bildiğimiz kahvenizi içi. Burada böyle hiç lezzetli olmayan poğaçalarına yiyip böyle keyifli zaman geçiyorsunuz. Böyle bir de minik olan kahve keyfi yapan yerlere fika deniliyor ve çok da meşhur ve çok da önem veriyorlar. Şimdi Central Station ile ilgili güzel bir bilgi vereyim. Eğer son gün şehir gezisi yapmak istiyorsanız ve bagajlarınızı yakın bir yere bırakmak istiyorsanız Safe Box alanı var. Küçük, büyük ebatları da tabii farklı. O bagajınızın şeyine göre. Ben şimdi bir tane büyüğünü göstereyim. Ve küçük olanları da böyle. Fiyatları da şöyleden başlıyor. Küçükler işte 39 kron, maksimum 200 krona kadar 24 saate kadar kalıyor. Ve büyük olanlar da işte 69 kronla maksimum 299 kron ve bu da aynı şekilde maksimum 24 saat boyunca sizin bagajlarınızı burada güvenli bir alanda tutuyor. Kartla ödeme yapıyorsunuz. Var son güne özellikle çağrı olan ve son istasyonda işte buraya bagajlarınızı bırakıp şehir gezisini yapmak istiyorsunuz. Çok kullanışlı bir bölüm. Bu da aklınızda olsun. Central Station da bizim bulduğumuz yerlerden birisi. Başka metro hatlarında var mı yok mu onu bilmiyoruz ama Central'da kesinlikle bulacağınız böyle bir bölüm var. 2 katta da var. Hem aşağı katta var hem yukarı katta var. Stockholm'un en ünlü yemek pazarına geldik. Özellikle bu binanın bu kadar meşhur ve sevilir olma nedenlerinden hem iç mimarisi ve hem dış mimarisi, özellikle bu kadar büyük ve kapalı olması. İçeride acayip deniz ürünleri bulabiliyorsunuz. Yani her çeşitten her şeyi bulabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Farklı yemek zevklerine göre burada kesinlikle güzel bir şeyler kendi ihtiyacınıza bulacaksınız ve eminim tattığınız şeyler çok farklı ve lezzetli olacaktır. Bu da İsveç'in meşhur o yeşil pastası. Burada da güzel alışveriş yapmak istiyorsanız birçok markayı aynı yerde bulacağınız çok güzel bir AVM. Burası aynı Beymen'in büyük hali veya Paris'e Galeriye Lafayette'ye gittiyseniz aynı o konsepte gidiyor. Birçoğu dünyadaki ünlü markalara da ev sahipliği yapıyor. İçerisi gayet şık ve lüks bir ortam. Ve birçoğu şeyi bence çok fazla sayıda burada bulabilirsiniz. Olur da alışveriş gibi bir niyetiniz varsa bu rotayı ve bu konumu unutmayın. Trenle havalimanına gitmek gayet kolay. Biletlerinizi aldığınızda önereceğimiz şöyle bir şey var. Tek bilet aldığınızda 300 küsür ve siz hemen hemen 600 küsür ödüyorsunuz 2 kişilik bilete. Fakat grup bilet alma seçeneği var. 2 kişiyseniz 2 kişilik alıyorsunuz. 3 kişiyseniz 3 kişilik alıyorsunuz ve daha uyguna geliyor. Ve biz de tabii ki de 2 kişilikten hem gelirken aldık hem de şimdi dönerken 460 kron ödedik. Aklınızda olsun, daha mantıklı bir fiyat. Hani de 200 kron boşu boşuna, 200 küsür kron boşu boşuna harcamamış oluyorsunuz. Hareket saatlerini Arlanda Express sitesinden de güncel bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Biz kontrol ettiğimizde her 15 dakikadan bir var. Tabii mevsime göre ve hani artık sezonuna göre değişirse eğer hani tedbir amaçlı Arlanda Express'ten bakabilirsiniz. Yine linkini vesairesini, her şeyini her zaman gibi bırakırım size. Hadi öpüyorum şimdilik. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.